Herkese merhaba, ben Muaz Kalaycı. Tell kanalımın Dubai rehberi konulu ikinci videosu huzurlarınızda. Dubai, milyonlarca insanın rüya şehri. İnsanı yormayan ve her türlü lüksü vaat eden hayat akışı, elde edilen kazancın dünyanın diğer şehirlerine oranla daha fazla olması, İngilizce dilinin konuşulması, yılın 6 ayı cehennem sıcakları olsa da Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında bile denize girilebilmesi, insanların burada kurallara uyduğu müddetçe özgürce yaşaması, buranın rüya bir şehir olmasının bilinen bazı nedenleri. Peki bu rüya şehre nasıl gelebilirsiniz? Dubai'de nasıl iş bulabilirsiniz? O zaman video başlasın. Ver introyu. Her yıl yüz binlerce insan çalışmak ve yaşamak için Dubai'ye geliyor. Aslında Dubai'de yaşayan herkes birbiri için çalışıyor. Dubai'nin nüfusu yaklaşık 5 milyon ve bu insanların çok büyük bir çoğunluğu başka ülkelerden çalışmak için gelen insanlar. Dünyanın birçok ülkesinde emekliler ve işsizler gibi insan grupları da vardır. Ama Dubai sadece çalışan insanların yaşayabildiği bir şehirdir. Eğer Dubai'de işinizi kaybederseniz ve bir ay içerisinde yeni bir iş bulamazsanız şehri terk etmeniz istenir. Çünkü Dubai sadece şehre katkısı olan insanların yaşayabildiği bir şehirdir. Dubai'de hizmet sektörü çok canlıdır. Dubai'de mühendisler, sağlık çalışanları, yöneticiler, garsonlar, aşçılar, hizmetçiler, emlak danışmanları, öğretmenler, inşaat ustalarından tutun da oto tamircilerine kadar birçok dalda zanaatkarlar, şoförler, turist rehberleri, fotoğrafçılar, müzisyenler, market reyon görevlileri gibi birçok meslekten insanlar iş bulabiliyor. Dubai sürekli gelişen ve büyüyen bir şehir olduğu için her sektörde yeni personel ihtiyaçları olabiliyor. Peki Dubai'de nasıl iş bulabilirsiniz? Bunun için internet her derde deva olduğu gibi bu derde de deva. Dubai'de iş aramak için LinkedIn çok önemli bir mecra. Fakat LinkedIn'da bir profil oluştururken yerel dilinizin yanı sıra İngilizce dilinde de bir özgeçmiş oluşturmayı unutmayın. İnsan kaynakları personellerinin tamamı LinkedIn kullanmaktadır. Sektörünüzle ilgili insan kaynakları yetkilileriyle bağlantı kurun ve onlara özgeçmişinizi gönderin. Ayrıca onların paylaşımlarını takip ederek sizin için yeni bir iş pozisyonu olup olmadığını öğrenin. Bu kişilerin profillerini bulmak için önce şirketlerin LinkedIn sayfalarını bulun ve çalışanların olduğu listeyi açın. Bu listede insan kaynakları çalışanlarının da profillerini bulabileceksiniz. Indeed.ae, noakrugulf.com, gulftalent.com, byte.com, dubaicareers.ae de iş aramak için çok önemli internet siteleridir. Detaylı ve doğru bir şekilde hazırlanan fotoğraflı bir özgeçmiş, insan kaynakları görevlilerinin işini kolaylaştıracak ve işe alım ihtimalinizi arttıracaktır. Özgeçmişinizi oluştururken kendinizi olduğunuzdan farklı birisi olarak göstermeyin. Çünkü insan kaynakları personelleri bu işlerde uzmanlar ve doğru söylemediğinizi kolaylıkla anlayacak ve muhtemelen doğru söylemediğinizi bildiği için sizi eleyecektir. Bu arada Facebook'taki mesleklere özel gruplarda ve iş arama sayfalarında da birçok iş ilanını görebilirsiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan birisi sahte ilanlar. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Dubai'de de sahte iş ilanları ile insanları kandıran dolandırıcılar var. Bu dolandırıcılar iş arama sitelerinde oluşturduğunuz profiller üzerinden size ulaşıyor ve sahte ilanlarla sizi dolandırmaya çalışıyor. Bilgisayarlarda hazırladıkları ve şirketlerin logolarının bile kullanıldığı sahte tekliflerin ardından iş arayan kişilerden para istiyorlar. Veya seyahat ajantalarına yönlendirerek farklı dolandırıcılık tekniklerini deniyorlar. Şunu unutmayın, hiçbir insan kaynakları şirketi iş bulmak için sizden para istemez. Dolandırıcıların en büyük tekniklerinden birisi sahte oluşturulan internet siteleri üzerinden size e-posta göndermek. Örneğin bir şirketin internet sitesinin adresi www.tellme.ae. Bu sahte şirket www.tellmedubai.ae adresli bir internet sitesi açarak size e-posta gönderiyor ve sizi kandırmaya çalışıyor. Eğer bir iş teklifi aldıysanız mutlaka iş teklifi aldığınız şirketin resmi internet sitesini bulun ve onlara ulaşın. Böyle bir pozisyon olup olmadığını ve size böyle bir teklif gönderip göndermediklerini öğrenin. Bu şekilde dolandırılmaktan kurtulmuş olursunuz. Peki iş bulduktan sonraki süreç nasıl işliyor? Şimdi biraz da bunu anlatayım. Şirketler genelde Dubai dışında yaşayan insanlarla internet üzerinden görüntülü olarak mülakat yapıyor. Bu mülakata insan kaynakları çalışanı, şirketin ilgili biriminin yöneticisi ve bazen genel müdür katılıyor. Eğer şirket sizinle çalışmaya karar verirse e-posta adresinize bir teklif dosyası gönderiyor.
Bu teklifte kira ve ulaşım gibi kalemlerin de içerisinde olduğu size ödeyecekleri aylık toplam ödeme miktarı, izin günleriniz, sağlık sigortası ve diğer haklarınız yazıyor. Eğer teklifi kabul ederseniz sizden sözleşmeyi imzalayarak pasaportunuzun kopyası ile birlikte göndermenizi istiyorlar. Ve işlemler başlamış oluyor. Ancak biraz sabırlı olmalısınız. Çünkü bu süreç yaklaşık 1 ay sürebiliyor. Yeni şirketiniz sizin için ülkeye giriş izni çıkarıyor. Bu giriş izni e-posta adresinize gönderiliyor ve pasaportunuz ile birlikte bu belgeyle ülkeye giriş yapıyorsunuz. Aynı sözleşmeyi bir kez de ıslak imzalı olarak sizden isteyecekler. Aynı sözleşmeyi bir kez de Dubai'de imzalıyor ve oturum izninizin çıkmasını bekliyorsunuz. Tüm bu süreç şirketiniz tarafından gerçekleştiriliyor. Şirketiniz sizin için 30 günlük bir otel konaklaması ayarlayacaktır. Bu 30 gün içerisinde yaşayacağınız evi seçebilir ve kiralayabilirsiniz. Ancak bunun için önce oturum izninizin ve Emirates ID denen Birleşik Arap Emirlikleri kimlik kartınızın elinizde olması gerekiyor. Yaklaşık 10-15 gün içerisinde hem oturum izni hem de Emirates ID elinize geçmiş olur. Sözleşmeniz kaç senelikse o kadar yıl oturum izni verilir. Bu süre genelde 2 yıldır. Eğer şirketiniz aileniz için vize işlemlerini gerçekleştirmiyorsa, Amir denilen merkezlere giderek aile bireylerinize sponsor olmalı ve onlar için de oturum vizesi almalısınız. İlk vize alımı her kişi için yaklaşık 2-3 bin dirhem olsa da daha sonraki yenilemelerde çok daha az paralarla yenilemeler yapabilirsiniz. Bir erkek eşi için her seferinde en fazla 2 senelik oturum vizesi alabilirken bir kadın eşine 1 sene oturum vizesi alabiliyor. Çocuklar için ise her seferde standart 2 senelik oturum izni veriliyor. Şirketler genelde ilk 3 ay veya 6 ayı deneme süresi olarak kabul ediyor. Sözleşmelerde de zaten bunu kabul etmiş oluyorsunuz. Eğer bu süre içerisinde işveren sizi işten çıkarmak isterse bir gün önceden haber vererek tazminatsız işten çıkarabiliyor. Veya çalışan da bir gün önceden bilgi vererek işten ayrılabiliyor. Eğer deneme süresinde işten çıkarma olmadıysa sözleşmenin geri kalan zamanında sizi işten çıkaracağını 3 ay önceden haber vermek zorundalar. Eğer 3 ay beklemeden hemen işten çıkarmak isterlerse 3 aylık tam maaşınızı toplu olarak size ödemek zorundalar. Aynı şekilde çalışan da işten çıkmak isterse 3 aylık maaşını şirketine tazminat olarak ödemek zorunda. Eğer sözleşmenin sonuna kadar çalışmaya devam ettiyseniz ve karşılıklı sözleşmeyi yenilemek isterseniz yeni bir deneme süresi olmayacaktır. Ama sözleşme devam ederken işten ayrılmanız şirketinizin sözleşme sonuna kadar başka bir yerde çalışamamanız gibi bir takım yaptırımlar yapmasına olanak tanıyabilir. Dubai'de çalışmak isteyen insanların aklındaki sorulardan birisi de izin günleri. Dubai'de yasal olarak yılda 30 gün izin hakkınız bulunuyor. Ayrıca 15 gün hastalık izni, 15 günde eğer hacca gitmek isterseniz hac izni bulunuyor. Tüm bu izinlerde tam maaş ödemesi yapılıyor. Doğum yapan kadınlara ise 45 gün doğum izni veriliyor. Elbette Dubai'de ne kadar maaş alabileceğinizi de merak ediyorsunuzdur. Bu çok değişken bir durum. Burada alacağınız maaş ülkenize, eğitiminize, tecrübenize, anlaştığınız şirkete göre değişir. İnternette yapılan aramalarda da zaten maaş oranlarında çok geniş aralıklar görürsünüz. Mesela Dubai'de bir uzman doktor 35 ile 150 bin dirhem aralığında maaş alabilir. Veya bir öğretmen 7 ila 15 bin, bir mühendis 15 ile 60 bin, bir insan kaynakları görevlisi 10 ile 25 bin, bir emlak danışmanı 5 ile 15 bin, bir hizmetçi 1500 ile 4000 dirhem aralığında aylık maaşlar kazanabilir. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen bu videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak beni motive etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.